Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sürekli olarak sipariş aldığım burma baklava tarifimle geldim. Gerçekten mükemmel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 adet yumurta, 1 bardaktan 2 parmak eksik olacak şekilde 1 bardak süt, 2 bardak ılık su, suyum ılık, sütüm soğuk, onu da belirtmek istiyorum. Aynı şekilde sıvı yağım da 2 parmak eksik olacak. Kullandığım bardak ölçüsü 250 mililitre. Malzemeleri ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırmaya devam ederken 1 çimdik tuz ekliyorum. Daha sonra unumu azar azar ekleyeceğim. Unu eklerken yoğunlaşıncaya kadar spatula yardımı ile karıştıracağım. Yoğunlaştıktan sonra elimdeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bir miktar un ekledim. Karıştırıyorum. İkinci sefere un ekledikten sonra kabartma tozumu da ekleyeceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hemen biraz un ekledim. Üzerine kabartma tozumu da ekledikten sonra spatula yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Toplamda 7 bardak un kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Masada yoğurduğum unla birlikte tam 7 bardak kullandım. Ben normalde un miktarı vermiyorum arkadaşlar. Genelde göz kararı olarak hazırlıyorum. İsteyen arkadaşlar için özel olarak hazırladım. Umarım faydalı olabilirim. Hemen hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurduktan sonra hamuru tezgaha aldım. Tezgahta da bir 4-5 dakika kadar hamuru özlü bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Ne kadar güzel yoğurursanız hamurunuzu o kadar kolay, o kadar güzel açılacaktır. Hamuru yırta yırta yoğuruyorum. Yoğurma işlemini ilk defa deneyenler için biraz uzun tuttum. Umarım sıkılmamışsınızdır. Hemen hızlı bir şekilde toparlayacağım. Toparladıktan sonra üzerine bir streçle kapatacağım. 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra bezelerimi hazırlamaya başlayacağım. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Üzerine streçle kapattım. 10 dakika dinlenirken bu arada biz de şerbetimizi hazırlayalım. Şerbetim için 4 bardak şeker, 4 bardak suyu ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra ocağın altını açtım. Çeyrek limonu şöyle bir sıktıktan sonra içerisine attım. 20 dakika kaynattıktan sonra şerbetimizi ılıtacağız. Eğer hamurunuzu akşamdan hazırlayıp sabah baklavanızı hazırlamak istiyorsanız şerbetinizi sabah baklavanızı açmaya başlamadan önce hazırlayıp daha sonra baklavanızı açma işlemine başlayabilirsiniz. Şerbetimiz oldukça ılık olması gerekiyor. Yoğurt mayalama kıvamından baya ılık olacak. Hamurumu hamur kartı ile ortadan ikiye böldüm. Daha sonra böldüğüm parçayı her bir parçayı 6'ya böldüm. Bezelerimi hazırlamaya başladım. Hızlı bir şekilde bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerin eşit olması için avucunuzun içerisinde sıktığınız zaman fazla kısım elinizde kalıyor. Diğerlerine ek yaparak hepsini eşit bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra dinlendirme aşamasına gerek yok. Hemen hızlı bir şekilde pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bezelerimizi pasta tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra tepsiye alacağız. Tepside her birinin arasına
poşet yerleştireceğiz. Bu işlem çok önemli. Bezenizin ertesi gün veya 2-3 saat sonra kullanacağınız zaman çok daha rahat bir şekilde açılmasını sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi pasta tabağı büyüklüğünde açtım. Çok az nişasta serperek üzerine poşet ekliyorum. Daha sonra hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra 2-3 saat veya bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz. Üzerinin ve altının hava almaması için lütfen iyice kapatın. Hamurumu bir gece beklettim. Hemen seri bir şekilde açma işlemine başlıyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde açılıyor. İlerleyen dakikalarda sizler de bunu yakından göreceksiniz. Hamurumu açmaya başladım. Hamuru açarken dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biri ortasından çok kenarlara çalışmanız gerekiyor. Elinizin sürekli olarak kenarlarda işlemesi gerekiyor. Çünkü zaten ortası kendiliğinden açılıyor ve inceliyor. Oklava kullanırken dikkat ederseniz genelde ellerim kenar kısmında. Çünkü ben orta kısmına çok fazla çalışmıyorum. Zaten orta kısmı inceliyor. Kenar kısımları kalın kaldığı zaman o kısmı inceltmek çok daha zor oluyor. O yüzden açarken dikkat edin lütfen. Bezemi istediğim büyüklüğe gelinceye kadar açtıktan sonra benim saracağım oklavam biraz küçük geldi. O yüzden kenarlardan katlamak zorunda kaldım. Eğer sizin kullanacağınız oklavanız büyükse kenarlardan katlamak zorunda değilsiniz. Yufkamı yeteri kadar açtım. Hemen söylediğim oklavam buydu. Gördüğünüz gibi kısa geldi. O yüzden kenar kısımlarından biraz katlıyorum. Daha sonra cevizimden gördüğünüz gibi yerleştirdikten sonra çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Sardıktan sonra şöyle bir büzüyorum. Tepsiye alıyorum. Hemen hızlı bir şekilde sizler için bir tane daha hazırlıyorum. Başta oklava kullanmakta zorlanıyorsanız başta merdane yardımı ile biraz büyüttükten sonra oklava ile devam edebilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar açtıktan sonra hemen ince oklavamı alıyorum. Kenar kısımlarından biraz katladıktan sonra cevizimi yerleştiriyorum. İsterseniz serpme işlemiyle de yapabilirsiniz. Tepsiye yerleştiriyorum. Yufkamı biraz yakın çekim çekmek istedim. İnceliğini sizlerle paylaşmak istedim. Kameranın açısını çok geniş alamıyorum ama yufka oldukça büyük bir yufka oluyor. Eğer bu kadar büyük açamam derseniz daha küçük olarak da hazırlayabilirsiniz. Hepsini hazırladıktan sonra kesiyorum. Ben kesme işlemine devam ederken hemen sizlere kullanacağım yağ karışımından bahsedeyim. 150 gram kadar tereyağını erittim. Üzerindeki köpükleri temizledikten sonra bir çay bardağı sıvı yağını ekledim. Güzelce karıştırdım, kullanıyorum. Her yerine gelecek şekilde kaşık yardımı ile döküyorum. Her yerine gelmesine dikkat edin. Kuru kalan kısımlar güzel pişmeyecektir. Eğer tereyağında köpük bıraktıysanız üzerinde siyah siyah noktacıklar oluşacaktır. Dibindeki kalan sütlü ayran kıvamındaki yağı da kullanmıyorum. O da baklavanızın üzerinin yanmasına neden olacaktır. Baklavamı 150 derecelik fırında 1 saat kadar pişirdim. Ara ara pişirirken fırının derecesini 150 dereceye de indirdim. Hemen bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok hızlı bir şekilde pişmesini engelledim. Hem içinin daha güzel pişmesini sağladım hem de üstünün çok fazla kavrulup yanmasını engelledim. Baklavam tamamen soğuduktan sonra ılık şerbetimi döküyorum. Şerbetimiz yoğurt mayalama kıvamından biraz daha ılık olacak şekilde olacak. Şerbetini ekledikten sonra tamamen çektikten sonra servis edebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize
ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.